Efendim herkese merhaba. Söylemezsem Olmaz'ın YouTube kanalındasınız ve yeni bölümümüz başladı. Hayırlı haftalar. Uğur Kotan. Hayırlı haftalar efendim. Uğur, ne kadar güzel yorumlar geliyor sana. Çok güzel. İkimize de, sadece bana değil. Ya ama şimdi seninle ekranın önünde Söylemezsem Olmaz ilk kez bir arada ya. Evet. Böyle çok güzel yorumlar. Bir de bizim izleyici biraz zordur. Sevmediğini de sevmez. Seni sevmişler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür güzel ediyorum hepsine. yorumlarınız Çok için. sağ olsunlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Biz bütün bir hafta sonu acaba magazinde neler olacak diye birbirimizi böyle darladık. Neler oldu neler. Neler oldu? Bayağı Önce ses Survivor'la getirdi. başlayalım istersen. Başlayalım. Kapatırken Cuma günü demiştim ki bir sıkıntı var. Cumartesiyi bekleyin. Acun Ilıcalı ve Nagihan'ın, Lina'nın da dahil olduğu bir kavga izleteceğiz size. Sonrasında detayları vereceğiz, buyursunlar. Survivor 2026'da sezonun en büyük iletişim oyunu. Özlemin, hırsın ve nabızların en yüksek olduğu o anlar yerini bir anda eşi benzeri görülmemiş bir kaosa bırakıyor. Parkurda tansiyon yükselirken Nagihan Karadere'nin öfkesi bu kez sınırları aşıyor. Sadece bir bardak su değil, sanki tüm hırsını Lina'nın suratına fırlatan Nagihan bununla da kalmıyor ve kurşun gibi ağır o sözleri sarf ediyor. Senin ailen olmayabilir ama herkesin ailesi var. Sözlerin bittiği, sinirlerin kopma noktasına geldiği o anda oyun alanı bir anda mahşer yerine dönüyor. Ancak bu kez karşı tarafta sessiz bir bekleyiş değil, Acun Ilıcalı'nın sert kayası var. Hiç görmediğimiz bir öfkeyle oyun alanına giren Ilıcalı, Nagihan'ın ayrıcalık zırhını tek bir cümleyle paramparça ediyor. Burası senin alanın değil, burası Survivor. Herkes eşit. Peki bu büyük patlamanın ardından adada taşlar yerinden oynayacak mı? Nagihan yolun sonuna mı geldi? Yoksa bu kavga sadece bir başlangıç mı? Büyük yüzleşme ve sarsıcı kararlar neler? Söz şimdi yorumcularımızda. İyi bir Survivor izleyicisiyim. Her seferinde de bunu söyleyeyim ki Survivor'dan bir haber olduğumu düşünmesin insanlar yorum yaparken. Öyle ki beni Survivor'ın yayınlandığı kanalda çalışıyor sananlar var. O kadar vakıfım konuya. Birçoğundan daha hakimsin hatta. Birçoğundan daha sen, hakimim evet, galiba. Yarışmacılar bile beni TV8'de panorama sanmış, buraya yazık. Onların da Geçen hafta yaptığımız açıklamalardan sonra böyle şeyler paylaşılmış. Evet. Sanırım beni TV8'de panorama yorumcusu sandın. Tabii ki çok mutluluk duyduğum bir kanal. Bizim kardeş kanalımız. Beyaz TV'nin kardeş kanalı. Ama biraz algılarını açarsan galiba o protein eksikliğinden kaynaklı. Serenay, artık biraz yemeye içmeye devam et. Çünkü sen iyice gitti senin kafa. Şimdi sezonun en büyük, VTR'de de söylediğimiz gibi, iletişim ödülü. Ödülü. Yani bu ne demek Uğur? Tansiyon çok yüksek. Nabız her an patlayacak kadar damarlarımızdan çıkacak demek. Anlatayım iletişim ödülünün detaylarını. Aileler geliyor adaya. Artık onlara sarılacaklar. Telefonla, mesajla, görüntüyle değil. Artık temas edecekler. Kaç ay olmuştu yarış? Bu Ocak ayında başladı. Ocaktan beri evet, 5 görmüyorlar. aydır Evet, 5 aydır. ailelerinden haber alıyorlar ara ara ama fiziksel temas katiyen yok. Hatta bir detay vereyim. Geçenlerde Hull Steam maçına gittiklerinde Londra'da onları Murat Arkın kazandı. Murat Arkın'ın olduğu takım kazandı. Ailesi Londra'da yaşamasına rağmen ailesinin evinin önünden geçip komşusuna minik bir mektup bırakıp karısını, çocuklarını görmeden gitti. Kurallar bu kadar katı ve sertken bu muazzam bir ödül olacaktı. Tabii ki bu ödülün ilk aşaması ve ikinci aşaması ve sonrasında eğer beraberlik olursa da üçüncü aşaması olacaktı. Yani tek oyunu kazananı vermeyecekti bu ödülü. İlk aşamasında gerçekleşiyor bu gerginlik. Cuma günü kapatırken size kaynağımın bana bir gerginlik olduğunu söylemiştim. Evet, Acun Ilıcalı bana cumartesi günü çok acayip şeyler yaşanacak diye bilgi vermişti. Ben çok Survivor'ı sevdiğim için önden bilgi veriyor ama etik değerler açısından ben bunu söyleyemiyorum yayında. Sen bana da anlatmadın orada ama ben sonra tanıtımları izlerken gerçekten benim de nabzım yükseldi. Evet. Sen bu nabız konusuna çok taktın. Aslında şurayı bir izleyicilere bir anlatalım. Deniz'le Nagihan'ın çıktığı bir oyun. Nagihan'la Nefise de olabilir, bilmiyorum. Lina değil ama.
Oyunda nefis Nagihan yeniliyor ve bench'te oturuyor. Bench'e döndüklerinde sürekli kulağında yan tarafın, kırmızı takımın Nagihan, Nagihan diye söylendiğini duyuyor. Kesinlikle. Bu durumda ne yaparsın bir kere? Oyundan geldin. Yani ben de eski spor amatörde futbol oynadım. O nabız konusunu bilirim. Gerçekten nabız çok yüksekken algılamazsın bile. Yani orada muhtemelen iyi ya da kötü ne söylendiğini çok algılamazsın. Senin Önemsiz. adın geçiyorsa zaten kaybettiğin, sanırım kaybediyor orada yarışmayı. Evet. Kaybettiğin bir yarışma, karşı taraf rakibin orada adının geçtiği her an sana batar. Yani o konuda biraz Nagihan'ı ben haklı buluyorum. Yani tepkisini asla haklı bulmuyorum o su fırlattığı kısmı. En azından sadece adını geçiren kişi atabilirdi. Böyle bir tepki gösterecekse de. Ama nabız konusunda biraz haklı buluyorum yani. O söylediği şey çok doğru. İnsanı rahatsız eder odur. Onlar da en az senin kadar nabızın yüksekliğinde birbirlerine dokunmamaları gerektiğini biliyorlar ve çok da bu konuda tecrübeliler aslında. Fakat Lina ben de yanlış görmediysem bir kere Nagihan'ın adını geçirdi. Nagihan'la ilgili daha cümle kurmadan Nagihan kendi ismini duyunca elindeki su şişesi, ki zaten o su matarasını da arkadaşlarından ya bir su bile getirmiyorsunuz deyip zorla aldı. Hani çok yoruldum, bana bir su getirin diye aldı. Sanırım 3. yarışı. Üçüncü Aynı o yarışı. 3. yarışı, evet. Nagihan ismini duyunca da Murat Arkın, Murat abi diyeceğim, o kadar adada yaşıyorum ki, Murat Arkın, Deniz ve Lina. Lina'yı ıslatacak şekilde suyu karşı bence fırlattı. Sonrasında su fırlatmakla kalmayıp orada asıl manevi duyguları zedeleyen bir cümle kullandı. O da bu bir iletişim ödülü ve ailelerimizi görmek için yarışıyoruzun altını çizen, senin ailen olmayabilir Lina ama bizim burada ailemiz var. Biz savaşmaya devam edeceğiz dedikten sonra Lina gözyaşlarını tabii ki tutamadı. Senin ailenin olmayabilir'i istersen sen Kesinlikle onu açıklayalım. Anlatalım. Lina'nın annesi ve babası yok. Babasının neden olmadığını bilmiyorum. O da vefat etmiş olabilir. Annesinin vefat ettiğini kesin biliyorum. Lina tüm iletişim ödüllerini, tüm aileyle iletişime girilecek ödülleri arkadaşlarıyla geçiştirmek zorunda kaldı. Ve her seferinde çok gözyaşı döktü. Ama Allah var, mücadelesini de hiç bırakmadı. İletişim ödüllerinde nasıl olsa benim ailem yok deyip savaşı bırakmadı. Lina'nın performansı kötüdür ama kritik yerlerde kritik sayılar aldığı dönemler olmuştur. Yine mücadelesini bırakmadı. Hiç benim ailem yok, ne yaparsanız yapın imajını mavi takımdayken de vermediği gibi kırmızı takımdayken de vermedi. Mücadeleden hiç vazgeçmedi. Hiç vazgeçmedi. O yüzden bu altını çizdiği senin ailen yok sıfatını hiç Nagihan'a yakıştırmadım. Evet, nabzı yüksek ama hiç yakıştırmadım. Çok bıçak sırtı bir konu. Zaten tepki vermekte haklı olabilir ama tepkinin şekli çok sıkıntılı. Doğru. Bence o Acun Bey'in o kadar sinirlenmesini sağlayan sebep de bu. Gönülleri kanatan, insanların tepki vermesini sebep olan şey de bu. Nagihan'ın az önce bahsettiğin cümlesi. Nereden bakarsan bak, Acun Ilıcalı'yı sever sevmez birileri. Televizyon şeyi olarak, sunucusu olarak görür, medya patronu olarak görür, fark etmez. Acun Ilıcalı'nın işlerinde günün sonunda adalet kazanır. Orada bir adaletsizlik hissettiğinde devreye girdi ki sezonda sadece onu biz şeyde görüyoruz artık uzun zamandır. Ada konseyi dışında kendisini çok göstermiyor. Kendi challenge'ları dışında. Evet. Görüntü vermiyor. Orada Murat sunuyor. Fakat burada müdahale edip sahaya indi ve dedi ki burası senin alanın değil. Yani burada herkes eşit. Senin söylediğin cümle var ya, nabız cümlesi. Nabız cümlesini kullandı Nagihan. Nabzı yüksek bir yarışmacıya sataşamaz kimse. Dedi ki bu kuralı sen mi koyuyorsun ya? Böyle bir kural koyamazsın. Yani böyle bir Survivor kuralı yok bu arada dedi. Nagihan orada kendini çok zor tuttu şunu dememek için, çok eminim. Karşısındaki Acun Ilıcalı değil de Murat olsaydı şunu derdi. Ya sen nereden bileceksin, benim kadar yarışmadın ki dememek için kendini zor O tuttuğuna emin yansıyor değil mi edebilirim. yüzüne, o el kol hareketlerini? Net anladım. Kesinlikle. Nagihan'ı tanıdığım için, bir de hemşerim Adanalı. Damar atmış buradan direkt böyle. attı. Ben onu net anladım. Yani karşısındaki Acun Ilıcalı değil de başka bir sunucu olsaydı diyecekti ki sen benim kadar yarışmadın ki nereden bileceksin Survivor'ın yarışma kurallarını diyecekti. Yarışmanın kuralının sahibi olunca karşısındaki orada bir geri vites yaptı. Bu arada Acun Ilıcalı'nın da takımını Hulsti'yi tebrik ediyoruz. Premier Lig'e gitmek için playoff aşamasını geçti ve playoff'lara kaldı. Playoff'lara kaldılar. Playoff'u da geçerse önümüzdeki sene İngiltere. En yakın kankam Acun Ilıcalı artık.
Peki. Husti formasıyla çıkarız Husti burada yine. formasıyla ben burada böyle kaplanlar falan. Gün sonunda bu yarışmanın ilk etabını kırmızı takım kazanırken ikinci etabını mavi takım kazandı. Sonra durum eşitken üçüncü etaba geçildi. Etaba geçmeden bir şey daha sana, sen çok sıkı takipçi olduğun için. Şimdi Nagihan burada tepki veriyor. Hani dedim ya, nabız konusunda haklı olabilir Evet. ama Nagihan'ın da geçmişte bu tarz çok fazla söylemi yok mu? Var. Değil mi? Kazandığı yarışmalar sonrasında karşı tarafı tahrik edebilecek hareketler, söylemler, davranışlar. Nagihan bu konunun başkanı. Kompedanı yani, değil mi? Ben Başkanı. öyle biliyorum. Bir yarışı kaybedip bir yarışı kazanıp aynı şekilde konuşamaz. Kaybettiğinde bilek sakat, ayak kırık, rüzgar ters esti, yağmur yağdı, çamura battı. Bir sürü bahanesi var. Çünkü kaybetmeyi sevmiyor. Herkes gibi. Kazandığında da Lina kümesi, çer çöp, sizle mi uğraşacağım gibi söylemleri var. Psikolojik savaşı da çok iyi veriyor sanırım orada. Bir dönem yenildi. Psikolojisi çok yenildi. Serenay gidince rahatladı. Serenay gidince bir kendine geldi. Dediğim gibi orada Serenay onu sürgün etti çünkü başka bir adaya. Fakat psikolojik savaşı biliyor, nabızı biliyor, oyun kaybedinceki durumları biliyor falan. Nagihan'ın aslında oradaki en tecrübeli 6 sezondur geliyor. Ve bu 10. yılı 2016'dan beri Nagihan'ı görüyoruz. 6 sezondur gelen biri için kesinlikle Nagihan'ın biraz daha tecrübeyle, Leyla gibi yaşın çok daha ondan küçük birine daha sakin yaklaşmasını dilerim ama imkansız. Ya o cümle bence su atmasından ziyade o cümle onu yani bu haksız duruma düşürmüş, tamamıyla ağır. söyleyeyim. Şimdi günün sonunda Nagihan'ın da kızı gelecek tabii ki adaya ama şu anda kaybettiler. Ama benim bildiğim Acun Ilıcalı ne yapar? Bunu bilmiyorum. Bir yerden duymadım. Bence kazanan takımın ailesiyle eğer atıyorum 1 saat mi görüşülecek? 1 saat görüştürmez de kırmızı takımlaki kadar mavi takımı da bir 10 dakika 15 dakika bir sarıldırır. Peki bu adil kendine. olur mu? Bu bir yarışma ya sonuçta. Olur. Olur mu diyorsun? Ya insanız 5 ya. ay var diyorsun Yeter ya. yani 5 ay insanız o az bir kadar süre da değil 5 ay. Yemek olsa seni anlarım sonuçta performans Tabii. etkileyecek bir şey ama manevi performans doygunluğu çok önemli ve bittiler çocuklar. Hakikaten bittiler ya. Ya benim burnum sızlıyor her iletişim ödülünde, onları düşünemiyorum. Ciddi bir uyarı aldı. Nagihan nefes alsan bu oyundan diskalifiyesin dedi. Bu oyun için, bu oyun nezdinde. Zaten oradan sonra bir sürü şey söyleyecek, böyle geliyor söyleyemiyor. Geliyor. Sen de izledin işte. İzledim Süper. oraları. O yüzden nefes almana bile müsaade etmiyorum dedi. Çünkü çok hassas bir konu. Bence su atmasından çok ailesizliğinden Kesinlikle orası. vurması Acun Ilıcalı'yı rencide etti. Orada Özür dilerim. Murat Bey'in sakinliğine bile ben takıldım ya. Çok sakin. Murat Arkın. Arkın, evet. Çok sakin. Ya Murat Arkın genel itibariyle eskiden şey vardı, sen de bilirsin. Ergün Pembe diye bir futbolcu Evet vardı. evet. Kırmızı kart gösterilerde susardı. Tabii. İşte sakatlanırdı susardı falan. Siniriyle alınmış bir futbolcuydu. Tam siniriyle alınmış Ergün Pembe Buz adam futbolculuğunda. derlerdi zaten. Tam Evet, ya evet. tam. Net bilgi, Murat Arkın'da siniri yok. Efendiliğini hiç bozmuyor. Ama ben de Survivor'da biraz sinir seviyorum. Uğur, ne yalan Ya o söyleyeyim. atraksiyon güzel Bir tık oluyor. aksiyon seviyorum. Mesela Nobre bana göre yarışmanın birincisi olacak. Bunu Bircan demiş dersiniz. Birçok yarışma birincisini haftalar öncesinden tahmin etmiş bir insan olarak söylüyorum. İsmail de öyle. Mesela İsmail diye bir yarışmacısının da Evet. birinciliğini bilmiştim. Turabi zaten bilmişti falan. Gün sonunda Nobre'nin birinci olacağını düşünüyorum. Nobre de sinirleri alınmış bir oyuncu Survivor. O ikisini adaya bırak ya, ben zaten izledim. Pembe dizi gibiler. Sarmaz diyorsun. Nagihan yani. lazım, Lina lazım, Serenay lazım. Yani Ya biz seviyoruz bu işi ya. seviyoruz. İzleyici Magazinde seviyor. de seviyoruz. Seviyor. Magazinde de seviyor. Magazinde ne kavgalar, ne dövüşler. Değil mi? Onlara da geleceğiz birazdan. Peki. Bayhan'ın da sanırım bir sağlık problemi olmuş. Bu akşam onu göreceğiz. Bayhan'ın ciddi bir kanaması var, durmayan bir kanaması var. Bayhan birkaç oyun öncesinde burnunu çok sert çarpmak suretiyle düştü yere ve sanırım o kılcal damarlarda bir zedelenme oldu. Ama şunu biliyorum, izleyici izlerken endişeleniyor ya, ağzı kulaklarında, ağzı yüreğinde izliyor Tabii, falan. evet. Ama şunu duymuştum. Acun Ilıcalı o görüntüleri ve yarın fragmanını vermeden önce Bayhan mı düştü? Bayhan'ın ailesini arıyor önce. Hiçbir şey yok. Sakin olun. Sakin olun, rahat O olun. görüntüleri gördüğünüzde endişelenmeyin. Bu kadar hassas bir yapım bu. Bu hassasiyette oldukları için ben o görüntüleri görünce ailesi gibi içime su serpiliyor. Nasıl olsa bir şey yok. O yüzden vermişler. Zaten öncelikle her zaman yarışmacı sağlığı orada. Tabii ki Yıllardır öyle. biliyoruz yani. Ben o konuda Bayhan'ın sağlığına geri döneceğini düşünüyorum. Fakat Survivor'a dönecek mi? Orada benim de bir endişem var. Çünkü kanama durmuyorsa, burada kılcal damar sorunu varsa, sıcakta, işte basınçta
kumda, çamurda bu iş sağlık problemi şakaya gelmez. Bayhan gidebilir. Bir sürpriz gelişme daha oldu. Onu da söyleyeyim. Survivor izleyenler bilir. Adadaki erkek eşitsizliğinden dolayı kırmızı takımın lokomotifini isimlerinden, kritik isimlerinden Can Berkay'ı mavi takıma transfer etti Acun Ilıcalı. Eşit bir şey sağlansın diye. Bayhan'ın da olmamasıyla tam eşitlik sağlanacaktır. Bakalım ilerleyen günlerde ne Bakalım olacak? neler bekliyor bizi ilerleyen Evet. günlerde. Survivor bu hafta böyle heyecanlıydı. Bakalım neler olacak. Peki. Diğer konuya geçelim istersen. Geçelim. Mustafa Sandal ve Mela Bedel olayına gireceğiz. Konu şu. Mustafa Sandal'ın bir saygı gecesi gerçekleşiyor. İsmi yalnız telaffuz edilince Mela Bedel Mustafa Sandal'a yapılan saygı gecesinde Mustafa Sandal'a bir saygısızlık yapıyor. O yüzden dün bütün gece uyumadım Mela Bedel. Mela Bedel mi diyeyim yoksa gerçek ismini sen mi söylemek istersin Ayfer İlker? Buyurun. Müzik dünyasının efsane ismi Mustafa Sandal için düzenlenen saygı bir gecesi alkışlar kadar beklenmedik gerginliklere de sahne oldu. 30 dev ismin sahne aldığı gecede genç şarkıcı Mela Bedel ile Sandal arasındaki isim diyaloğu bir anda ortamı buz kestirdi. Sahneden Sandal'a dönerek bana Mela mı dediniz, Mela mı diye soran genç şarkıcının bu çıkışı başta Mustafa Sandal ve eşi olmak üzere tüm salonu şaşkına çevirdi. Bedel küstük mü diyerek durumu toparlamaya çalışsa da sosyal medyada linç oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı. Mustafa Sandal ise gecenin ardından sessizliğini bozarak ortamı yumuşattı. Mela kardeşimin heyecanına verdim. Ben ondan razıyım diyen usta sanatçı, genç yeteneklerin üzülmemesi gerektiğini belirterek ismini de doğru telaffuz ettiğinin altını çizdi. Ancak gecedeki tek fırtına bu değildi. Murat Dalkılıç'ın Nikbinler grubunun performansı sonrası yaptığı o zehir zemberek açıklama sosyal medyayı salladı. Dalkılıç, yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm diyerek geceye adeta bomba bıraktı. Saygı gecesi mi yoksa krizler gecesi mi, karar sizin. Evet, saygı geceleri birçok sanatçı için gerçekleşiyor. İlki Ceza ile olmuştu ve Evet, muazzamdı muazzamdı. gerçekten. Sanırım sonra Sertab Erener mi? Sertab Hanım oldu. Ve sonrasında da Mustafa bir üçüncü galiba, öyle Mustafa biliyorum. Sandal'a bir saygı gecesi. Çok kıymetli isimlerden bahsediliyor tabii ki. Bir kere Mela Bedel'i bir tanıyalım. Mela Bedel gerçekten de anonsa giderken söylediğim ki gerçek ismi Ayfer İlker olan, kendisine Mela Bedel denilmesinden hoşlanan ve camiaya da yeni girmiş, halihazırda güzel sesli ve iyi işler yapan bir yazar, söz yazarı ve belki de besteci. Yorumcu, evet. Yorumcu. Hatta Mela'yı şöyle tanırız. Mert Demir'le Ateşe Düştüm şarkısını birlikte seslendirmiş. Hatta Ateşe Düştüm'ün yılın şarkısı ödülünü almaya tek başına gitmiş. Mert Demir'in katılmadığı, Mert Demir'i de ödül alırken yine linçletecek şeyler söyleyen agresif bir kadın Mela Bedel. Ya, İnşallah doğru söylüyorumdur Mela. yaşından mı, o çağın gerekliliği mi, böyle tepkileri acayip geldi bana. Yani düşünsene sen bu arada şarkı çok iyi seslendi. İyi, çok iyi, çok Çok başarılı. iyi Evet. seslendirdi. Gecenin yıldızı da nereden bakarsan bak Zinet Salih'di. O geceye dair bayağı bir notum var benim. Lütfen onu gece notlarını konuşalım ama sen günün sonunda sen Mustafa Sandal için oradasın ve onun gecesi. Mustafa Onun adına Sandal'a düzenlenmiş bir saygı saygısızlık gecesi. yapmayı saygı gecesinde hiç etik bulmadım ama şimdi şuradan gelirken Uğur'la 15 dakika boyunca Mela Bedel'i konuştuğumuzu fark ettik ve dedik ki çok uyanık bir hareket. Artık herkes Tanıyor. telaffuzu zor ismi olan o Mela Bedel'i biliyor mesela. Şimdi mesela ben daha önce ismini yine birkaç kere duymuştum dediğin gibi, ama belki suratı hiçbir şekilde aklıma gelmeyecekti. Doğru. Ta ki şu hani gözlük altından şöyle bir bakışı var ya. Böyle onu- bakıyor. Mustafa Hocam Artık o görüntü benim zihnimde bundan sonra. Mela Yanlış Bedel ismi zihnimde. yanlış söyledin. Doğru. Yine yanlış söyledin. Yanlış söyledin değil mi? Mela Bedel. Söyle Hızlı. aynı tepkiyle. Mela, mala gibi. Mala. Söylesene Mustafa Hocam, Mela mı? Ha, yanlış söyledin Uğur Hocam. Gözlükler deyin. Evet. O bakış. Keşke yapsaydık Bir şey onu. söyleyeyim mi? O bakış bence daha şey geldi bana. Beni daha çok rahatsız etti. Ha, Hani değil, mesela daha derler ya, bir insanı işte bıyık altından gülmek rahatsız edici. O bakış bana böyle dalga geçer gibi ya mi şey yani? değil. Çok itici bir bakış o. Yani karşındaki insanı böyle biraz normalde öyledir çünkü. O bakışın bir raconu vardır. Onu hani yani seni ezerim,
öyle bakarsın, gerçektir bu. Yani belki o vücut dilini bilmiyor olabilir ama ister istemez refleks de öyle bir şey yapıyor bence. Peki tam bu saygısızlığın üstüne yılların tecrübesi ve yılların Mustafa Sandal'ının topu göğsüne alıp yumuşatıp Mela dedim deyip, aslında Mela dememişti de Melacığım, bravo Melacığım demişti. Ya fark eder mi, seni seslendirdiğin şarkının sahibi ayakta alkışlıyor. Ya boş versene Melacığım ya. O gün de Mela ol. Ya 5 saatlik, toplam 4,5-5 saatlik bir performans. Onlarca sanatçı çıkmış. Hepiniz o adam için oradasınız. Yani o kadar isim var. Bir sürü tanıdığımız isimler var. Gülben Ergen onun için gelmiş. Murat Dalkılıç onun için gelmiş. Zinet Salih onun için gelmiş. Hani kendinden de bir şey bilmiyorsan diğer isimlere örnek al. Bu adamların hepsi zaten Mustafa Sandal için gelmiş oraya. Katiyen sana katılıyorum. Yani bu yapılmaması gereken bir hareketti. Mustafa Sandal'ın bir vücut dili vardı orada. İzleyici çok iyi biliyor. Dilinin yan tarafını ısırarak, ona bakmadan, ellerini de şöyle yaparak karısına bakıyor. Karısı onu gözleriyle sakinleştiriyor. Eşiyle de bir konuşuyorlar orada. Eşi bir şeyler söylüyor. Eşi şok içinde. Evet. Dehşetle bu gerçek mi diyor. Oradaki o ağyı uzatıp bak burada bak tam bu dediğim görüntü. Isırıyor Evet. ve yan bakıyor ona. Sonra da diyor ki bana küstünüz mü diyor. Her şey o kadar bilinçli yapılmış ki. Ve Mela Bedel kendi ismini, Mustafa Sandal'ın kendi ismini, yani işte nickname'ini ya da lakabını neyse sahne Sahne adını. ismini yanlış söyleyeceğinden o kadar emin ve o geceye damga vuracak o sözleri o kadar kurgulayıp geliyor ki vücut dilinden bunu çok net anlıyorum. Bugün burada bizi konuşturmak için mi yaptı diyorsun? Yaptı, helalde olsun, konuşuldu. Mustafa Sandal'a saygısızlık yapılan gecenin adı Mustafa Sandal'a saygı gecesiydi. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Hatta saygı bir galiba, çünkü Mustafa Bey'li ikincisini de düşünüyorlar diye biliyorum. Diye düşünüyoruz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Aslında şurada benim öğrendiğim kadarıyla konu Mela Bedel'le değil. Mela Bedel'le değil. Dedik ya ısırıyor falan. Ben bunu içeriden öğrendim. Orada bir kriz patlak veriyor. Su krizi. Arkada ekip tartışıyor. Mustafa Bey kulağı orada. Hani Mustafa Sandal'ın bir alo alo kendini bir an kaptırıyor. Mikrofon alo telefon gibi kullanıyor. Evet. Onun sebebi bu. Mustafa Bey orada sahnede bile değil aslında. Bana küstünüz mü diyor ya. Hiç alakası yok. Onu yani o konuyu unutmuş mu? O kadar büyük Su bir isim krizi ki. nedir? Su mu yok? Arkada su yeterli değil. Çok fazla sahne Allah sanatçısı var, çok fazla ekipleri var, çok kalabalık bir ekip var arkada ve yeterli su yok. Bundan dolayı ekip arasında bir tartışma çıkıyor. Mustafa Bey orada. Onu çözmeye çalışıyor bir yandan. Tam o sırada Mela bana küstünüz mü diye çıkışta bulunuyor. Ama bir şey soracağım. Bu sahne krizi, sahnedeki suyla da Mustafa Sandal mı ilgilenecek? Her şeydi ama Mustafa Bey farkındaysan dünden beri bir sürü açıklama yapıyor. Her şeyi göğüslüyor. Bütün aksaklıkları, bütün eleştirileri o cevap veriyor. Bravo. Yani bir post prodüksiyon da var yani o işin içinde. İlgilenmese bile en azından nasıl çözeriz? Kulak orada zaten farkında, yanı duruyor Mustafa ya, Sandal orayı burcu ne dinliyor. ya? Oğlak mı? Kesin ben de çözerdim biliyor musun? Ben de Oğlak burcuyum ve içeride su olmasın mesela şu anda ben yine dert olurum. Hatta o gece başka krizlerde olmuş bize yansımayan. Menajerler ve diğer sanatçılar arasında şöyle bir problem oluyor. Nedir? O gece bazı isimler 2 şarkı seslendiriyor. Bazıları tek şarkı seslendiriyor. Ve bunlar neden bir tek şarkı seslendiren menajeri çıkıyor diyor ki neden onlar 2 şarkı seslendiriyor? Öyle teknik şeyler de olmuş. Teknik Bu arada 4,5 ve hatta bir tek Gülben Ergen'le sanırım Mustafa Bey ikinci seslendirmesinde Mustafa Sandal çıkıp düet yapıyor. Bu da büyük kriz oluyor. Neden Gülben Ergen'le düet yaptı da diğer sanatçılarla yapmadı? Bu bir ayrımcılıktır. Onu daha üstün görmektir gibisinden bir tartışma daha çıkıyor orada. bu arada Mustafa Sandal gerçekten Oğlak burcuymuş. Nasıl? 11 Ocak'ta doğmuş. Ben ne dedim sana? Kesin Oğlak Kesin bir Oğlak. arkadaki suyu dedim. Düşünür. Ben Oğlağım ya kendim. Her şeyi düşünmek zorundayım. İşte bunlar tozlandı mı? Evet, Nasıl? sen bana söylüyordun arkanı şunu yapalım, bunu yap. düzeltelim. Evet. Geldim böyle falan düzeltmeye çalışıyorum. O kadar önemli ki Oğlak için her şeyin detayı. Çünkü çok çalışkandır. 11 Ocak'mış. Bak Mustafa Sandal'ın da durumu. Yani orada bazı aksaklıklar da olmuş Tabii bize yani. yansımayan o kadar çok gerginlik var ki. Hatta Yani mesela Mela Bedel'e kadar. tabii mesela Berkay biliyorsun hiperaktif bir adam. Herkese karavan ayarlanmış, ona ayrı bir oda ayarlanmış. Çünkü işte kendi müzik sistemini getirmiş, oyun konsolunu getirmiş. O 4,5-5 saati nasıl geçireceğiz diye. Evet. Yani böyle şeyler yaşanmış. İsimler- Gülben olayı mesela bayağı büyümüş, Gülben Ergen'le yaşanan olay. Neden Gülben Hanım'la çıktı beraber söyledi, diğer sanatçılara eşlik etmedi diye. Şıkır şıkır mı söylediler acaba? Galiba onu söylemişlerdi. Çünkü zaten evet. birlikte söyledikleri bir şarkı. Evet.
Ay bu ego var mı ya gerçekten? Ya var demek ki. Görüyorsun işte, bu ego var mı diyorsun. Mela Bedeli'nin Başka yaptığını bir konu görüyorsun. daha var. Mela zaten egodan değil o artık. Melacığım, bu yaptığın hadsizlikti. Sınırları aştın. Orada çok büyük, çok inanılmaz müzisyenler var. Senin müzisyenliğini küçük gördüğüm için söylemiyorum. Orada bir tık daha saygılı olsaydın, kulağına tırmalasa bile isminin yanlışlığını hocana hoş görseydin, hocam derken çok güzel söyledin, hoş görseydin, şimdi biz bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama artık ve bizim için Mela Bedel bambaşka bir yerde. Gerçek adı Ayfer Bir şey daha İlker. beni orada çok rahatsız etti. O çok gündeme gelmedi. Tam performans bitiminde Mustafa Bey hani ne kadar beğendiğini anlatmaya çalıştığı bir kısım var. Oraya dikkat ettin mi? Ne dedi Orada da onu? Mustafa Sandal konuşturmuyor. Konuşturmuyor. Mustafa Bey kalkıyor, tam böyle işte seyircilere çok Evet, güzel evet, olduğunu evet. söylüyor. Konuşturmuyor. Direkt kendisi cümleye başlıyor ve Mustafa Bey yine o kadar saygılı ve efendi bir adam Sen ki özel bir gerçekten insansın susuyor. diyor. Gerçekten susuyor. Sen özel bir insansın, Evet. seninle özel görüşelim diyor. Çünkü sıkıldı artık. Evet. Yeter. Tam amacını gerçekleştirmiş oldu böylelikle de. Bir şey daha var. Murat Dalkılıcı ve Tantaşçı'yı da rahatsız eden. O da şu, Nick Binler ekibi, değil mi? Yapay zekayla müzik Yapay yaptılar. zeka ile söylediği şeyi insanlara gerçekmiş gibi algılatmaları. Sahnede, evet. Değil mi? Peki oradaki olay ne? Yani hazır bir şeyin üzerine mi? Playback yapıldığı sanırım hissettirilmiyor insanlara. Orada daha önce yani Murat Dalkılıç ve Tan'ın söylemlerinden bunu anlıyoruz biz. Orada yapay zeka ile yapılmış bir şarkı var. Ama Mustafa Bey bunun için de açıklama yaptı. Ne dedi? Ben stüdyo kayıtlarını gördüm dedi. Yapay zeka değil dedi. Performansı gördüm dedi. Ama bence orada çok ciddi bir playback var zaten. Bence de var, evet. Ses kaymasından ve ağız okuduğumuz zaman playback olduğunu net anlıyoruz aslında ama şimdi Mustafa Sandal da kendi gecesine gölge düşürmemek adına belki bunu söylemiş olabilir. Murat Dalkılıç daha sert bir şey söyledi. Yemedik dedi. Yiyenlere de inanamıyorum dedi. Ama ben de o geceye çıksam ve canlı performans söylemeyi göze alsam ve canlı söylesem, benden önce ya da sonra çıkan bir playback o varsa çok ciddi tepki gösterirdim Uğur. Bir de yapay zeka konusunda zaten şu anda aşırı hassaslar. Çünkü yani bir mesleği birilerinin elinden alıyor farkındaysan. Gerçekten yapay çok zeka ile haklısın. çok başarılı şarkılar yapılabiliyor. Muazzam. Geçtiğimiz günlerde de birkaç sanatçı bununla ilgili kendi seslerinin şeyini aldı. Noter huzurunda teliflerini aldı. Yani bu ses bana aittir herhangi bir yapay zeka şarkıda. Çünkü benzer tonlar çok çıkıyor. Nick Binler'in şarkısının başında Hande Yener'e çok benzetilmiş mesela. Demek ki yapay zeka da bazı sesleri Tabii ki, kopyalıyor. Tabii ki o da o kadar yani zeki değil tabii ki. Şimdi burada hak verdim. Eğer böyle bir şey yapıldıysa bu da yine bir saygısızlık. Diğer Kesinlikle. şarkıcılara da öyle. Geceden başka notların da zaten söylediği su krizi var. Bir de en kötü ihtimalle sen beni bu halde bırakıp gitmezdin diye bir şarkı var tabii ki. Mustafa Sandal'ın muazzam slowları. Zinet Salih, hakkını vermek istiyorum. Anormal söyledi. Herkes en başarılı onu bulmuş. İnanılmazdı. Mustafa Bey ağlamış o performanstan sonra. Ağladı. Ya o kadar güzel söyledi ki ben de çok zor tuttum kendimi. Zinet'in o Yunan ezgileriyle dolu bir gırtlağı var ya Evet. yıllardır. Bak geçtiğimiz hafta Zinet'in estetiklilere beyinsiz demesine üzülmüştüm. Ama şimdi burada hakkını vermek durumundayım ki çok iyi bir performanstı. Harikaydı Yürekten gerçekten. alkışlıyorum. Yürekten. Mükemmel. Peki başka bir notumuz Ben yok bu kadar galiba. konuşacaktım geceyle alakalı. O zaman diğer konuya geçmek istiyorum. Buyursunlar. Şimdi hafta sonu bir şeyler oldu yine. Hiçbir şey bizim düşündüğümüz kadar sakin geçmedi. Hafta sonu magazini bir turlayalım mı? Turlayalım. Severiz turlamayı, buyursunlar. Nesrin Cevatzade Bodrum'da sade bir nikahla evlendi. Bu evlilik Cevatzade'nin sevgilisi Kadir Tener Uçar'la yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Üçüncü kez burun ameliyatı olduktan sonra yeni sahnelere dönen Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Başarılı popçunun burnunun bir hayli değiştiği gözlendi. Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nın 30. yaş gününü İtalya tatilinde kutladı. Meşhur Aşk Çeşmesi önünde romantik bir poz veren Koç, sosyal medyadan paylaştığı karesinde "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" notunu düşerek
aşkını ilan etti. Taze aşıkların Roma pozuna beğeni yağdı. Oyuncu Ruhi Sarı, babasını toprağa verdiği günün akşamında tiyatro sahnesine çıkarak alkış topladı. Böyle bir durumu yıllar evvel Haluk Bilginer ağır bir dille eleştirmişti. Bir yanda seyirciye saygı, diğer yanda yas hakkı. Sizce Ruhi Sarı'nın yaptığı görev aşkı mı yoksa Bilginer'in dediği gibi bir yanılgı mı? Söz yorumcularımızda. Türk müziği bir fidanını daha kaybetti. İkimiz bir fidanız ve büklüm büklüm gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Tülay Özer, bir süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ise müzik dünyasını yasa boğan, yürekleri burkan sahneler yaşandı. Ablasının vefat haberiyle sarsılan ünlü sanatçı Zerrin Özer, törende hem fiziksel hem de duygusal olarak zor anlar yaşadı. Beyincik damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle yürüme güçlüğü çeken sanatçı, cenaze sırasında fenalaşınca aracından inemedi. Acısı yüzüne yansıyan ve ayakta durmakta zorlanan Özer, taziyeleri aracın içinden kabul etmek zorunda kaldı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı bu hüzünlü törenin ardından Tülay Özer dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Türk müziğinin bir devri geride unutulmaz eserler ve gözü yaşlı bir kardeş bırakarak Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Şimdi Nesrin Cevatzade. Sürpriz bir evlilik mi? Sürpriz. Değil mi? Kimse beklemiyordu. Hala daha onaylatamadık bu arada. Emin de değiliz yani. Bugün bir nikah gerçekleşeceği konuşuluyor. Fakat bir de bir afiş çekimi var. Değil mi? Bir işinin Nikah projesi. dün. Söylenen dün. Ama hala onaylatamadık. Bugün Hala. kendisinin dizisinin afiş çekimi var Bodrum'da. Evet işte zaten iş adamı da galiba Evet, beyefendi. iş adamıymış sevgilisi. Beyefendinin adı neydi? Taner Uçar olması Evet, lazım. Taner Uçar. Hiç tanımadığımız sürpriz bir isim. Hızlı bir evlilik. Çok şaşırdım. Ben Nesrin'in gerçekten evleneceğine hiç ihtimal vermezdim. Nesrin'in ilişkide çok zor ve çok katı kuralları olan, buna rağmen de kendi hayatında da hiç kural istemeyen, manipülatif bir ilişki yaşayan tavrı olduğunu duydum ben. Zor bir insan. Zor. Düşünsene yani. Sen her şeyi yasaklarken sana katiyen yasak konulmasın istiyorsun. Bu çok zor. Bunun dikiş Kesinlikle. tutması çok zor. Ama Taner Bey galiba bu işi göğüslemiş. Taner Bey mi göğüslemiş yoksa Nesrin Hanım'ın düşünceleri mi değişmiş acaba? Bence insan değişmez ya. Uzun vadede değişmez ya. Kısa vadede belki yalan olur da o da evliliğe gitmez. Ya da hamile mi acaba? Bu da başka bir Değil mi? Belki başka bir hamile soru. Bu olabilir kadar mi ani diye. olması tabii akıllara her zaman bir Herkesin şeyler aklına getiriyor. o geliyor. Hamile olabilir mi diye düşündürdü. Olursa da ve evlendiyse de mutluluklar tabii ki. Tam da bebek yaşı geldi artık çünkü. Tabii. Geçti Nesrin, hatta evet. bir tık bile. Ben bebek için, hamile olsun olmasın, bebek için hızlı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bebek yapmak istemiş olabilir. Dedim ya hani daha evliliği bile onaylamadı ama bu açıklamadan sonra mutlaka geri dönüş sağlayacaktır. En azından Daha evlenip evlenmediğini bilmeden ben kendi kendime gelin güvey oldum değil mi şu en an? azından işleri hızlandırırız ama yani Neyse, geri en dönüş azından. sağlarız kendisine. Evet, evet. Yakıştırdın mı? Ben yakıştırdım. Çok yakıştırdım. Ben Nesrin'i zaten buğulu bulurum. Buğulu bir güzelliği var. Karizmatik bir güzelliği var. Beyefendi de son derece karizmatik ve hoş duruyor. İkisi çok güzel bir meç olmuşlar. İnşallah bu haber doğrudur. Evlenmişlerdir. Hatta inşallah bir bebek haberi gelir. İnşallah hepsi doğrudur söylediklerim. Peki nikah sonrası hemen ertesi gün çalışmasına ne diyorsun? Canım bana mı anlatıyorsun? Ben doğum sonrası buraya gelmiş bir insan olarak. O yüzden çok normal buluyorum. Bazı insanların çalışmama lüksü yoktur. Ya ben mesela çalışmasam benim bütün sistemim çöker. Çalışmak zorundayım. Hani ama yani bir ömürde en fazla birkaç kere yapılan bir şey ya. Evet. Bu nikah ertesi gün hemen işe gitmek. Ben birkaç kere de yaptım evet. Doğru, ertesi gün gelmiş olması iş, ya o iş vallahi daha önceden iş daha önemli. Her şeyden önemli. Benim için iş nikahtan daha önemli. Bunun ötesi yok yani. Belki de Nesrin de bu kafadadır. Nikah cüzdanlı fotoğraf geldi. Geldi mi? Fotoğrafı. Bakalım hemen. Bu ne ya? Bu mu görüntüler? Gerçekten mi? Kadir değil ama Taner olması lazım. Ha, Kadir Taner Uçar. Tamam. Kadir Taner Uçar geldi.
Mutluluklar. Mutluluklar Artık diyelim. bize de bunu Yayında onayladılar. Dedik ya, yayında tam onayladılar. Biz de yayında tabii onayladılar. ki YouTube'daki izleyicilerimize sıcağı sıcağına aktarmış olalım. Birazdan şey geliyormuş, röntgen Mutluluklar. fotoğrafı. Pek bir alyans, bir tek taş da göremedik. Bir tam ekran verebilir miyiz yönetmenim Canancığım? Bir bakalım. Bir tam ekran verelim. Hemen bir yüzük. Vallahi ben de göremiyorum. Ama ben hala eksik hissediyorum. Bir de ultrason fotoğrafı gelirse. Bir de ultrason Tam gelirse olsun. tam benim istediğim olur. Alelacele alınmış bir karar. Ya fark etmez ki acele de alsak günün sonunda Mutluluklar diliyoruz inşallah. temelli mutlu olur. olsun Evet. bu evlilik. Güzel olsun. Ben valla hiç beklemediğim bir... Ben de Neslihan Hanım'ın çok hani o kadar röportaj yaptık. Çok böyle aklı havada derler ya. Yani amiyane tabirle söylüyorum. Hiç Öyle evlilik geliyordu için bana hep. ayakları Evet. yere basan bir isim değildi. Vallahi her iki tarafı da tebrik ediyoruz bu muazzam kararı verdikleri için, ama acaba üçüncü bir şey mi etkiledi onların kararını, onu bir ilerleyen günlerde göreceğiz. Öğreniriz. Bir Yani en bebiş fazla mi birkaç var ay. diye. Yani inşallah olur. İnşallah. Peki ya bu Murat Dalkılıç'ın ameliyatının 13. kez olması, artık burunda kemik kalmamış Evet, gibi kalmadı. bir şey Zaten değil mi? görüntülerde de belli. Bayağı bir değişiklik Bir öncesi var. sonrasında bu son hali Son hali, galiba. evet. Ya Murat'ın burun çok ekstrem bir şey. Kaş ve burun. Ya kaşın şekli değişince yüzün komple ifadesi değişiyor. Burun da bunlardan öyle bir tanesi. kesinlikle. Burun göz altlarını çöktüren, göz altlarını yorgunlaştıran da bir organ ya. Murat'ı çok yaşlandırdı bu burun operasyonu Evet, işi baksana ya. aradaki farkı. Bambaşka bir hale geldi. Ters çanak, ters V hepsini yaşadı. Yani bu çocuğun burnuyla ilgili her şeyi gördük. Artık kıkırdak tutmuyor. Ya bir de mesleğini de çok etkileyen bir şey. Çünkü burun direkt nefes alma, ses sistemi Ses. hepsi çok alakalı birbiriyle. Burnumuz tıkandığında bile sesimiz değişir. Evet, kesinlikle. Bu çocuk ses sanatçısı. Yani bu burun olayına çok canının sıkıldığını biliyorum. Tahmin de ediyorum. Yani ya Allah'tan şifa diliyorum ama bu gerçekten artık olacak gibi değil. Yani Evet. yapay burunlara Yani geç. inşallah bir daha olmak zorunda kalmaz. Artık olacak Sahnelere yeri de yok. geri döndü. Döndü. Sorunsuz bir şekilde devam eder diye düşünüyorum inşallah. Burun niye böyle oldu? Bir çocukluğundan beri bir rahatsızlığı varmış. Devamlı tekrar eden. Ya. Ondan dolayı evet. O yüzden 13. Hep kez düşüyor ameliyatı. burun. Evet, burun Yani düşüyor. burun düşmesi diye bir şey duydum. İrem Derici'de de duydum bunu. Evet. Yani İrem'in kendi de açıklaması bu dördüncü şekildeydi. Farklı bir şey varsa da biz bilmiyoruz. Çocukluğundan gelen bir rahatsızlık. Onun da ilişkisi güzel gidiyor. Evet. Özgür Kaya'yla. Çok iyi gidiyorlar. Güzel bir kız, fakat böyle Özgün'ün havasını Hande Erçel'in o ilk zamanki havalarına benzetiyorum. İlk çıktığı zamanlara diyorsun. Evet, yani Murat'la çıkarkenki zamanlarına. Aha. Şimdi oldu. Şimdi oldu mu? oldu. Benzetiyorum bir havası. Acaba Öyle o bir- da mı benzetti? Ama bazı insanların tipleri aynıdır ya. Ya da, ay bunu da söyleyerek Özgü üzecek miyim acaba, ama ya da hep onu ararsın. İşte ne bileyim, ayrılırsın. Esmer, uzun saçlı bulursun. Ne bileyim, gözleri öyle bakan bulmak istersin. Bocalarsın belki Ama ama daha oturmuş geldi bana ikisinin ilişkisi. Daha oturdu değil mi? Böyle daha... artık yani. Zaten bir durum var. Onu artık herkes biliyordur. Çok çetrefilli, çok tutkulu aşklar bittikten sonra hemen sonra başladığın ilişki yara bandı. O artık olmayacak belli. O işte Sitare Akbaş mesela. Onun olmayacağı çok belliydi. O Hande'nin yara bandıydı. Kimse kusura bakmasın. Sitare de çok farkındaydı zaten bence olayların. Sonrasındaki ilişkiler daha oturaklı, daha bize geçen, daha aklı selim verilmiş kararlarla meydana gelmiş ilişkiler oluyor. O yüzden Özgü Kaya'yla Murat Dalkılıç ilişkisini çok seviyorum ve yakıştırıyorum. Özgü'nün de Murat'a deli gibi aşık olduğunu düşünüyorum. Bu çocuğun da böyle bir huyu var. Fotoğrafta okunuyor zaten. Hayır ama ne fotoğraflarda ne yalanlar çıktı. Biliyorsun Arda Kural bakışlarını hatırlasana, ama neler çıktı neler. Hiç fotoğrafa inanmıyorum da ben vücut dilinden ve çevremde duyduklarımdan onların kızın çok aşık olduğunu duydum. Ya bu Murat da bakma, böyle Murat böyle kısa boylu falan, böyle bir çocuktur ama ilişkide de yani aşık ediyor herkesi kendine. Merve Hanım zaten. Merve gitti, kafa gitti kızın Merve yazık. Bolur. Ya gerçekten benim en çok üzüldüğüm insanlardan birisi, biliyor musun? Neden öyle Ya ben çok daha iyi bir kariyeri olabileceğini düşünüyordum Merve Bolur'un. Ama Murat Bey'le ayrıldıktan sonra bir türlü tam böyle toparlayamadı. Yani Ne tam yapıyor bu ona da kızlara? işte bilmiyorum. Yani ona bağlamak da doğru mu? Başka bir problem var Başka bir şey bilmiyorum gelmiyor ama aklıma. ya ondan sonra hiç sağlıklı çalıştığını hatırlamıyorum. Düzgün bir işin rast gittiğini hatırlamıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Yani istese, şu an bile istese Kesinlikle öyle. muazzam bir kariyerle dönüş yapabilir. Kesinlikle, ben de Ama öyle. bak,
trenin son durağındasın. Bu söylediğimizi belki birkaç sezon sonra söyleyemeyebiliriz Merve. Vallahi Merve'yi çok seviyoruz. Görmek istiyoruz ekranda. Ben de kesinlikle görmek istiyorum. Eksikliğini de hissediyoruz yani. Vallahi hissediyoruz. O kırmızı rujunu sürüp simsiyah saçlarıyla. Hatta Merve Hanım o performansına devam edip oyunculuğuna devam ettirseydi belki şu an gördüğümüz bazı isimleri görmüyor bile olabilirdik. Bak, Nilperi Bazı aşkları- Şahinkaya'nın doğuşu Merve Boluğur'un yok oluşundan kaynaklıdır, biliyor musun? Biz Olabilir. Nilperi'ye ihtiyaç duyduğumuz için onu görmek Ekranların böyle istedik birine ve bu ihtiyacı vardı. hakkını da verdi şimdi. Hakkını Evet, veriyor, o da veriyor Ama kesinlikle. Merve Boluğur mu oynasın bu kötü kadınları? Nilperi mi Merve Boluğur oynasın ya? Oynasın da Böyle izleyelim. daha ciddi olanları en azından Merve Boluğur Evet, oynasın. evet, Biraz daha komediye kaçanları da Nilperi Şahinkaya oynasın. Evet. Bu arada biz onu bir komedi dizisiyle, Acemi Cadı'yla Evet. hayatımıza girdi. Orada da çok başarılıydı. Fakat her halükarda muazzam bir görüntü. Bir kara melek olarak dönmesi Kara lazım. melek olarak bir dönsün, çok güzel olur. Peki bir aşıklara daha gidelim, bir çifte Roma'ya daha gidelim. gidelim. Roma'ya gidelim. Ay, o Roma'da tam o çeşmenin önünde bir dileğim var, şöyle atmışım şöyle. Kabul oldu mu gerçi? Oldu Oldu galiba mu? ya. Ha. Evet, oldu işte, evet. Tam da burada söylenen, burada attığınız o paralar, şu sol omuzunun üstüne, tabii sol omuzun üstüne atacaksın o parayı. Dileğin kabul olur derler. Onlar tam orada aşklarını tazelediler. Çok güzel bir görüntü. Sanırım doğum günü değil mi 30. Hazal'ın? yaş günü, evet, Hazal Hazal'ın. 30 yaşına girdi. Uzun süredir de devam ediyor. Bayağı oldu, evet. Bayağı oldu. Ee, Hep de böyle pozlar, hep böyle mutluluk pozları şeyler. Mutlular, Mutlu birbirlerine görünüyorlar, iyi evet. geldiler. İlişkilerinde ego yok. Sana bir şey anlatmak istiyorum. Geçmiş evliliğini konuşmak doğru değil ama o kadar magazinsel ki, o kadar Konuşmamak elde değil. oradan gelmek zorundayım ki buraya. Demet Özdemir'le evliyken Oğuzhan Koç çok ego yaptı bu durumu. Demet Hanım daha çok konuşulmasını mı? Demet Hanım'ın konuşulmasını, Demet Hanım'la bir canlı yayını vardı. Demet Hanım'a orada muazzam şeyler söylemesine rağmen Evet. hani biz de Oğuzhan Koç'uz yani kendimize göre bir dengeyiz gibi böyle bir falan tavırları vardı. Çok Demet'i kaldıramadı Oğuzhan. Demet de sanırım ilişkide hep bunu belli etti ki Oğuzhan bir türlü ilişkide barınamadı. Yani o çocuk o düğünü yaparken o şaşayı arabasını bile arkadaşının arabasını alarak kullandı. Çok ciddi. Tabii. Büyük bir marka. Yani arkadaşımın arabası o bu arada, benim de. Onu kullanarak herkese bir gövde gösterisi yapmasının sebebi egosuydu, biliyor musun? Bu ilişkilerde o dengeyi gözetmek çok zor geliyor bana. Ya şeyi biliyorum mesela, ben ilişki olarak düşünmeyeyim. Aynı kulvardan iki farklı sanatçının haberlerinin birinin üstünde çıkması bir gazete sayfasında, Tabii. ya da birinin biraz daha büyük bir fotoğrafla basılması bile o kadar büyük problem yaratıyor ki onlar için. İlişkide düşünemiyorum ben bunu. O yüzden mesela eski sanatçıların bazıları ikisi de ünlüyse aynı dönem pek çalışmazlar. Ya. Taktiktir bu tabii. Ya. Bence yani sadece çocuğa bakmak için veya başka şeyler için değil. Bu tarz şeyler için de bence böyle karar alıyorlardı. Yani senin Çok- söylediğine yine geleceğim. İlişkide bile düşünsen Bence bunu. var. Kesinlikle problem oluyor. Her ikisinin ünlü olduğu bir durumda düşün. Şimdi Hazal Subaşı iyi bir oyuncu. Ekranlarda da artık göremiyoruz gibi bir şey. Ama şimdi Oğuzhan Koç'un ismiyle Hazal Subaşı'nın ismi, Oğuzhan'ın ego ya da kibir yapmasına gerek duymayacak kadar aşağıda Hazal'ın ismi. Şimdi herkesin bir afiş ismi var. Herkesin bir line-up'ı var. O oradaki ışığı Hazal'da göremiyoruz ama şimdi Demet Özdemir'in kocası Oğuzhan Koç. Tabii. Hazal Subaşı Oğuzhan Koç'un sevgilisi. Bunun altında ezildi mi diyorsun? Demet Özdemir'in altında net. Olmadı. O ilişkinin olmaması için en büyük sebeplerden bir tanesi egosal sınıf farklılıklarıydı. Maddi gelirini bilemem ki Demet Oğuzhan'dan o dönem daha fazla kazanıyordu. Şu an bölüm başı galiba daha yeni liste açıklandı. O da ayrı bir problem. 2 milyon lira galiba bölüm başı Demet Hanım'ın kazandığı para. Daha yüksek, nasıl yüksek? Şu anda 2 milyon lira diye biliyorum. Bölüm Hatta başı. şu anda onu da bari söyleyeyim yeri gelmişken. Kanallar yapımcılar da oyunculardan indirim talep ediyor. Maliyetler, çünkü maliyetler çok fazla çok yükselmiş. arttı. Evet. Öyle bir durum Bu var. talebe karşılık gelir mi? Gelmezse sektör bitebilir. Bence bu talebe karşılık gelecek. Bence Gelecek gibi indirim düşünüyorum yapacaklar. ben de. Çünkü sektör bitecek. Çok kıymetli yapımların Yeraltı, Eşref Rüya, işte Delikanlı,
işte gibi yapımların Kızılcık Şerbeti de öyle. Bu yapımların yapımcılarından ciddi bir talep gitti oyunculara. Çünkü artık bu maliyetleri karşılayacak bir gelirimiz yok. Kesinlikle Biraz yok. düşürelim dediler. Bence durumun akıbeti için iş yürüsün istiyorsak kabul edeceğiz. Karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bazı projelerde en az 4-5 tane kaşesi çok yüksek insan oynuyor. Çok. Demet Özdemir'in de kaşesinin 2 milyon olduğunu söyledim. Bak yine çok yüksek. Hatta o dönem hatırladığım 2 milyon, kadarıyla... Çağatay galiba aynı diziden 3,5 alıyor diye biliyorum Evet, bölüm başı. çok yüksek Evet. rakamlar. Evet, hakları mı? Hakları. Gönüllü ister ki 13 milyon alsınlar ama sektör şu anda öyle ilerlemiyor. Net bilgi, sektörde öyle bir kalkınma yok yani. Öyle bir reklam geliri yok. Demet Özdemir hatta Oğuzhan Koç'la evliyken o kadar Oğuzhan Koç'la ilişkisine güvenmedi ki bekar evini bozmadı, hatırlarsın. Evet, evde bozmadı. Kılçıksız boşandı. Boşandığı gün bozmadığı bekar evine ve bekar evi de öyle bildiğimiz bekar evi Oğuzhan Koç'unki gibi değil yani. Bildiğimiz bekar evine geri döndü. Bir de mesela şu an evliyken onları her çektiğimizde, her konuşulduğunda, röportajlarında çok konuşuluyordu ama boşandıktan sonra bir anda unuttuk, farkında mısın? Evet, doğru. Hani çok fazla bizde yer eden bir yani onlarda oturmadı ama bizde de oturmadı. Bizde de oturmadı Bizde de çünkü oturmadı. bizi kafamızdan da Evet. silmek istediler. Ama işte magazin bazı şeyleri sildi. Hele ben o gün ilk yemeğe çıktıkları yemeği bile hatırlarım yani. Bende de O öyle derece. bir fil hafızası var. Magazinle ilgili bir fil hafızasına sahibim. Bütün vücut dilleri aklımda. O yüzden bu konulara hakimiyetim, o yüzden direksiyon hakimiyetini bozmamak için geçmişe bir gidiyorum. Ama Hazal Subaşı Oğuzhan Koç'un sevgilisi. Çok Ama güzel Oğuzhan görünüyorlar Koç, ya, ama oldular. Oğuzhan Koç Demet Özdemir'in kocasıydı. Anladın mı farkı? Tabii ki. Mutluluklar diliyoruz. 30 yaşın çok güzel geçsin. Sen bana bakma. Ben geçmiş arada böyle maalesef hatırlıyorum. Şu anki ilişkinizin sağlıklı olduğunu altını çizeyim. Orada ettiğiniz tüm dilekler kabul olsun. İşte benim şahsen oldu. Onlara da dileyelim inşallah. Evet. olur. Peki bir Sinan Akçıl görseli göstermek istiyoruz. Yine bir aşk haberi. Ya bu aşktan aldığım vibe'ı anlatmak isterim. Sinan'ı çok Gelsin. severim. Sinan benim çok sevdiğim bir dostumdur. Merve Çağıran. Çağıran'la iyi bir oyuncu. Çok iyi bir karakter yüzü var. Bayılıyorum. Fi dizisinde onu çok çok beğeniyordum. Merve Çağıran'la görüntülendi. Sana bir şey söyleyeyim mi? İlk gördüğüm an katiyen Sinan onunla evlenecek dedim. Evlenecek. Dedim bunu, biliyor musun? O Niye kadar iddialısın. şaşırdın? Evlenme, çocuğu olmasın mı artık bu çocuğun? Olsun da Sinan Bey çok sıcak bakmıyor gibi geliyor bana. Ama olaylara. daha önce evlendi, sıcak bakıyor demek ki. Ya yok, ben çok aşırı yani bana geçen vibe'ı söylüyorum. Burada bu çifti çok görecekmişiz. Burada bir de ilk algılanmadı, biliyorsun değil mi? Çekildi, kızı kim da oldu? tanımadık büyük Tanınmadı, ihtimal. algılanmadı. Sonradan kim oldu ortaya çıktı. Bence yani yıllar da demeyeyim, Sinan'a da çok güvenmiyorum ama böyle uzun süre görecekmişiz gibi. Ya güvenmeme olayı değil de ben de hep Sinan Akçıl deyince böyle kısa süreli ama bilinmiş isimlerle ilişki. Hafızamda kalan şey bu. Tanıdığımız, bildiğimiz isimlerle ama çok uzun sürmeyen. Sen Ya da Sinan'ın zaman zaman ayrılık, barışmalar olan ilişkiler geliyor aklıma. sen Sinan'ın bilmediğimiz ne isimlerle, Aslında bazılarını biliyoruz. ne aşkları var Ama da yani görüntülemediğimiz için izleyicinin konuşmuyoruz, bilmediği. evet. Ne aşkları var da İşte yine de gizliyor. onları da bildiğimiz için zaten şu anda O böyle bir yüzden yorum mi o kadar yapıyorum ben. güvensiz? Evet. Ne bileyim, mutluluklar diliyorum tabii ki. Duygu yüklü bir adam. Şarkılarında da bunu görüyoruz. Aşk hayatı başarılı olmayabilir ama sevdiğim bir kalbi var dost olarak. Ben istiyorum ki Sinan valla evlensin. İnşallah. Çocuk sahibi olsun. Allah da ona bir kız çocuğu versin. Biliyorsun sen benim bu kız çocuğun sinyalimi. Ondan sonra kimsenin daha canını yakmasın. Hiçbir şey canını yakmasın. Üzmesi kızları gibi bir şey. Sen ne diyorsun? Şimdi ben dediğim gibi yani ben hem seninle hemfikir değilim bu konuda. Ben çok uzun bile sürmez diye düşünüyorum. Ya. Yani şeyden dolayı Merve Hanım'ı çok iyi tanımıyorum. Ama Sinan Bey'i çok yıllardır çok iç içe olduğumuz için bana o vibe'ı vermiyor şu anda. Çok Sinan'ın tipi geldi bana ya. Ama acaba Merve Hanım, bilmiyorum, Merve Hanım da biliyorsun geçmişte Cem Yılmaz'la adı çok anıldı. Ne diyorsun? Tabii Cem Yılmaz'la adı anıldı ve bu kanıtlanamadı ama olduğunu biliyorduk ama hiçbir zaman kanıtlanamadı. Şu an şok içindeyim. İsmail Merve- Hacıoğlu ile ilişkisi vardı. Onunla herhalde 1,5 sene süren bir ilişkisi vardı. Sen karıştırıyor olmuyorsun. Karıştırmıyorum yani. Aa, Merve Çağıran, evet. Cem Arkadaşlarım Yılmaz'ın görüntüsü varmış, evet. onaylayabilir bunları. Evet, onayladılar şu an. Şok içindeyim. O zaman Sinan'ın başı Yani belada. iki taraf da bu konuda tecrübeli. Evet, Ondan iki tarafta bahsetmek da istiyorum. sıkıntı. Evet. Ben de sanıyorum ki Merve'nin Yok. ilk ilişkisi. O yüzden sadece tek taraftan Söylediklerimi geri yorumlamak aldım. doğru olmayabilir. Bütün söylediklerimi geri aldım üzülerek. Şimdi tekrar baştan yorum Baştan alabilirim alıyorum. seninle. Birbirlerine uçuşmuşlar.
Çok sürmez. Çok sürmeyebilir. Ya bir programda bütün fikirlerimin bir dakikada değiştiği ilk kez olmuştu. Ne diyorsun? Evet, Cem evet. Yılmaz falan. Tamam, o zaman konu bambaşka. Hani az önce Sinan Bey için bir yorum yaptım ya, kısa vadeli ama çok bildiğimiz isimler. Evet. Merve Hanım da hani onun kadar olmasa da sayı olarak daha az diyebilirim. Merve, ben bunu bilmiyordum. Sen git Oğuzhan Koç'un geçmişini konuş. Merve'nin bir tane sevgilisini bilemedi. Tüh, bana yazıklar olsun. Peki. Şimdi bir kötü haberimiz var. Hatta iki kötü haberimiz var. Onlarla da turu noktalayalım. Öncelikle Ruhi Sarı'nın babası, Başı sağ olsun. başı sağ olsun. Kendisi hem hukukçu hem de bir şair. Osman Sarı vefat etti. Ruhi Sarı'yı da görüyoruz bitap halde. Tabii ki babasını, kıymetlisini kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Acısına rağmen sahneye çıktı Evet. konusu. Bu konuya ne diyorsun? Babası vefat etti. Ertesi gün defnettiler. Defin olduğu akşamında sahneye çıktı Ruhi Bey. Yani bu bizim toplumumuzun çok hassas olduğu bir konu. Evet. Yani profesyonellik açısından mı bakmak gerekir, yoksa insani beşeri duygulardan mı bakmak gerekir? Ya da biz doğru yerden bakabilir miyiz? Hani hiç bilmiyorum. Ama VTR'mizde de verdik. Yıllar önce Haluk Bilginer'in bir açıklaması vardı. Yani biraz argo olduğu için ben burada söylemeyeceğim ama tüm detayları da bu arada vakıf olmak lazım. Doğru bir yorum yapmak Doğru için ama söz. ben biraz Haluk Bey'in tarafındayım. Ne Yani demişti? Yani tam söylemesin kafını. yani doğru bir şey, bu hareketin doğru bir şey olmadığını, Sahneye çıkmanın insana yanlış yakışır. mı? Evet, yani babam öldü, ben sahneye çıktımın doğru bir hareket olmadı. Ki İnsana, yılların beşere, tiyatrocusu. evet, beşeri varlıklar için doğru bir şey olmadığını söylüyor. Bayağı da sert bir dille söylüyor. Ben de bu açıklamada Katılıyorsun. Haluk Bey'in tarafındayım, yani katılıyorum Haluk Bilginer'e. Tiyatrocular tiyatroya toz kondurmuyorlar. Çok da haklılar. Herkes mesleğine toz kondurmamaya çalışıyor. Tiyatrocuların şöyle bir durumu var. O sahnede ne olursa olsun o ışıklar yanacak. Onlara göre öyle. Ama Haluk Bilginer Türkiye'nin en büyük aktörlerinden bir tanesi. Hatta bu hafta sonu Feyyaz Yiğit'le olan Yan Yana filmini izleyip bir kez daha Türkiye'de iyi ki Haluk Bilginer Türk dedi. Hayran kaldın ömrüm. Bir kez daha. Yani sadece gözüyle oynadı. Yani her yerinde engeli var. Felçli birini canlandırıyor. Sadece gözüyle bir insan bu kadar güzel oynar mı? İşte Haluk Bilginer oynar. Haluk Bilginer çok büyük bir kanaat önderi bu konuda. Söylediği şeylere katılmamak ne haddimize. Fakat tiyatroda da şöyle bir cilve var. Yani şöyle bir durum var. Şımarıklığı kaldırmayan bir sektör ya. İşte babam öldü. Dedirtebilir. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama insan ya günün sonunda. O acıyla çıkması bilmiyorum. Bu arada profesyonel anlamda çok büyük bir başarı. Çok. Yani gerçekten o Show must go taşıdığın, on. evet. Sahnelerde daha zor oluyor ama tiyatroda belki onların tecrübesiyle konuşuyorum. Bir tık daha kolay atlatmış olabilir. Düşünsene, çıktı yani komedi ağırlıklı bir oyun. Bir sürü espri yapıyorsun ama için kan ağlıyor o anda. Ay evet yani İşte bunu acı. herkes yapamaz, başaramaz. Çok acı. Yani Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ben anneannemin vefat haberini makyajda aldım. Yine bu koltuğa oturacaktım. Makyajda aldım. Anneanneme içim acıdı ama en büyük acım annemin acısıydı. Annemin acısı çok acıydı. Benim annem canımı yakmıştı. Yine de işte tabii ağlayarak yayına çıkmıştım. Benim için kötü bir gündü ama işte iş devam ediyor. Bilmiyorum, çok çetrefilli bir konu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bazen biz de sahneye çıkmak durumunda kalabiliriz. Bir cenazemiz daha var maalesef. O da Zerrin Özer'in ablası. O da usta isim, Tülay Özer. kıymetli isim Tülay Özer. Hayatını kaybetti. Sayısız eseri var. Hepimizin bildiği ve pelesenk Evet. olan eserleri var. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Zerrin Özer'in kuşkusuz çok acı içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. Kesin zaten hastaneye kaldırıldı. Cenaze töreninde inemedi araçtan. İnemedi. Taziyeleri araçta kabul etti ve sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zerrin Hanım sanırım 2 gün önce Cuma günü şarkı çıkaracaktı. Evet. Biz çünkü geçtiğimiz hafta onunla bir oturup kahve içmiştik. Evet. 2 gün sonra da ablası vefat etti. Maalesef. Yani tekrardan sabırlar diliyorum. Ona Başı da sağ sabır olsun. diliyoruz. Ve tabii ki Tülay Hanım'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu tatsız konularla magazin turunu, bunlar da yaşandığı için, hafta sonu bunlar da yaşandı. Her şey magazine lay lay lom gitmiyor. Bu durumu da burada kapatıyoruz ve sıradaki konuya geçelim. Ve magazin kulislerinde bir dedikodu. Saç kokusundan ertelenen çekimler.
Bu haber Akif Yaman'ın haberi. Akif özel Yaman, bir evet. haber. Yeraltı dizisinin Devrim Özkan'ı ömrüm devrim. Meğersem saçları kokuttuğu için sette durumlar biraz karışmış. Bir izleyelim. Bir tedavim var. Buyursunlar. Yeraltı dizisinin setinde sular durulmuyor. Başrol oyuncusu Devrim Özkan'ın saçlarından yayılan yoğun koku nedeniyle yönetmenin çekimleri durdurduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre güzel oyuncunun saçlarını güçlendirmek için kullandığı bitkisel yağlar sette koku krizine yol açmış. Çekimlere ara verilerek Özkan'ın saçları yıkatılmıştı. Ancak bu iddialara yanıt gecikmedi. Sessizliğini bozan Devrim Özkan sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Yapılan haberi hayal ürünü bir senaryo ve itibar suikasti olarak nitelendiren ünlü oyuncu sadece etkileşim uğruna emeğin ve onurun hiçe sayıldığını belirtti. Başkalarının mağduriyeti üzerinden kazandığınız her kuruş haramdır diyerek sert bir çıkış yapan Özkan, asaletinden sustuğunu ama artık sabrının taştığını vurguladı. Güzel oyuncu bu asılsız iddiaları yargıya taşıyacağını duyurarak hukuki savaşın fitilini ateşledi. Şimdi Devrim sinirlendi. Kadın olarak sinirlenmesini hoş görüyorum. Fakat yani Devrim'in aşk hayatı o kadar Torreira mıydı? Torreira ile o kadar çalkantılıydı ki yani Devrim'i artık oyunculuğunu unutup Torreira'nın sevgilisi olarak o kadar hatırladığımız dönem vardı ki setteki bu aksaklık Devrim için yapılmış haberlerin en güzellerinden biri, biliyor musun? Kesinlikle öyle. Yani evet, onur kırıcı mı? Onur kırıcı. Saç kokusu benim. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu söyleyerek söyleyeyim. Benim ömrümde tahammül edemediğim bir şey. Birinin saçı koksun, uzaklaşırım ve ona bunu nasıl söyleyeceğimi söylerim. Ama bakım ürünlerinden deniyor ya, bu ilaç gibi bir şey sonuçta. Kullandığımız şuruplar, ilaçlar da kokabiliyor Saç ya, rahatsız kokusunun ediyor. Evet. nedenlerini anlatıyorum. Yani bırak ilacı falan. Ter ve yağ, yani toplamda bu ikisinin birleşimine sebum diyoruz. Bu cildimiz de sebum salgılayabilir ve birçok lekeye sebep olabilir eğer sıcak bir ortamda sebum salgılanırsa. Sebum yağ ve kirin ve terin oluşturduğu koku. Çok yoğun bir çalışma temposunda bazen saçlar yıkanamayabilir. Bazen vakit olmayabilir. Ve bazı saçlar arkadaşlar o kadar ince tellidir ki sen yıka çık yağ içerisinde kalırsın bir saat sonra. Bunu deneyimlemiş izleyici altına yazacaktır. Gerçekten ne yapsa, ben mesela saçımı 48 saat kullanırım yağlanmadan. Benim annem 5 gün yıkamasa yağlanmıyor arkadaşım saçı. Ama benim bir kuzenim var. Bir saat sonra kız vıcık vıcık. Ama bir de bakım olarak bunu tercih edenler de var. Ne bu? Ne bakımı? Nereden bu? Şöyle, sanırım Hadise'nin bir açıklaması vardı. Neymiş o? Sık sık yıkadığı zaman saçları yıpranıyormuş Ha, insanların. sen şey olarak diyorsun. Yıkamamayı. Bu doğru. Saçın kendi yağının Evet. saça verdiği besin, beslenme gücü hiçbir bakım maddesinde yok. Ama Devrim Özkan'ın bu kadar Türkiye'nin o kadar kitlenerek izlendiği dizide bakım yapmak için yağlarının içinde bırakacağı bir saç modelini düşünmek istemiyorum. Dünya güzeli bir kadın. Bunu Bir de yapmış seti olamaz. durduracak kadar rahatsız edici kokular yayan. Saç kokusu yayılan bir şey mi? Bunu da şimdi bilemedim. Bununla ilgili de bir fikrim var. Bu birincisi sebum. Yani ter ve yağdan saç kokar. İkincisini söylüyorum. Saç iyi temizlenmezse, iyi durulanmazsa o dipteki şampuan ve krem kokusu inanılmaz şekilde hızla yayılır. İkincisi. Yazdım bunu da. Üçüncüsünü söylüyorum ki en önemlisi, bana bu geçiyor. Yıkayıp yattın. Islak saçla çok fazla kaldı saç. Bazen hepimiz yapıyoruz. Vakit yok. Benim saçımı kurutmak demek 40 dakika demek. Benim saçım o kadar kurumuyor ki. Islak saç çok fazla kaldı. Dipler kokar. Kokar. Saçta kaynak, örgü kaynak, keratin, peruk gibi şeyler varsa kokar. Bir başkasını söylüyorum. Olma ihtimali en yüksek. Hazır mısın? Hazırım. Yemek, yiyecek ve sigara kokusu. Kalırsa Sinen kokular. ve sen onun üzerine parfüm, deodorant sıkarsan geçmiş olsun, mide bulantısına yol açtın demektir. Bu hepsinin olasılığı var. Bu hepsi de bu kızın pis olduğu anlamına gelmez güzel kardeşim. Biraz sadece vakit yoktur. Çok yoğun çalışıyorlar zaten. Bunu Çok anlayışla yoğun karşılayabiliriz. çalışıyordur. Evet. Anladım. O yüzden bunların hepsini düşündüm. Yapılan haberde ama bakım
kullandığı bakım ürünlerinden dolayı diye de bir ibare var. Kullandığı bakım ürünleri, işte saç ürünleri ona uygun olmayabilir. Deriyi yara yapabilir, yara kokabilir Bir de falan ağır filan. yağlar da oluyor ya bazılarında. Onlar da acaba yoğun koku yapar Biberiye mı? çok yoğun Evet. kokan bir yağdır. Hindistan cevizi yağı çok kokar. Yılan yağı saça çok iyi gelen bir yağdır, çok kokar. Hepsini deneyimledik. Ama biz bunları ne yapıyoruz biliyor musun? Uçlara sürüyoruz evde. Eğer o gün repoysak. Onların tabiriyle söylüyorum. Uçlara sürüyoruz. O uçlardaki sürdüğümüz yağ bir saat sonra zaten diplere kadar gidiyor. Bakımın asıl kaynağı bu. Uçlardan diplere. Ondan sonra bir 3-4 saat sonra yıka. Durula, bol köpük yıka, yani budur ya. Öyle de gelme ya sete, eğer öyleyse. Devrim Özkan'ın bir açıklaması var. Ne demiş? Ne demiş? Hepsini şu ana kadar konuştuğumuz Sadece- her şeyi yalanlayan bir açıklama bu. Sadece kilit olarak bu yapılan itibar suikastinin Evet. emeğe çöpe atılması olduğunu düşünüyorum. Ve katiyen yargıya başvuracağım diyor. Hukuki yolları arayacağım diyor. Gururu kırılmış, haklı Daha olabilir. önce de bana bu tarz şeyler yapıldı diyor bu arada. Onu da bir belirtiyor orada. Hedef gösterildiğini söylüyor şu anda yani. Devrim Hanım onu söylemiş. Ben ya- hedef gösteriliyorum. Çok iyi bir işin başrolü. Hatta o kadar başrollü ki diğer başrolle kendi arasında bir husumeti var. Husumet, evet. Bu durumda böyle yapıyor, bu kadar sinirleniyor olması da normal. Ben bir de şeyi düşündüm biliyor musun? Hani dedik ya diğer oyuncularla husumet ve benzeri bu kadar da çok tap olmuş, takip edilen bir dizide. Hani çok atıyorum ya mesela yönetmen gibi ya bu kokuda ne dediği birileri abartı yükselte Egzajere mi? dışarı farklı bir şekilde taşımış olabilir mi? Yok, bence sette mesela benim burnum avcı köpeği gibidir. Benim kadar keskin kokulara duyarlı biri varsa kestirmiş olabilir seti. O kadar rahatsız olmuştur diyorsun. Ya ne bileyim, belki Uraz'da çok yakın sahneleri var. Uraz rahatsız olmuş olabilir. Bunu öğreneceğim. Tedavisini söylüyorum. Saçı 2 günde bir yıka. Ve sonra şampuanı sadece saç derisine uygula. İyice durula. En önemlisini söylüyorum. Mutlaka kurut. Ve gece ıslak yatma. Eğer kokulu biberiye gibi şeyler kullanıyorsan da çay ağacı gibi daha kokusu az ve insanlara da hoş gelen bakımlarını kullan. Benden sana tavsiye. Sonra gör bakalım o saçlar neler oluyor. Ne diyeyim? Ama tabii doğruysa bu arada. Devrim Hanım çünkü çok şiddetli bir dille itiraz ediyor buna. Tamam, doğruysa ama. Ya insanın saçı da kokar bu çok şiddetli dille. Ne bileyim. Fazla mı geldi sana bu Ya ne bileyim, savunma? Hafsa Nur bu kadar şiddetli dille setteki yasak aşkını yalanlamadı da. Saç kokması ne ya, aman boş ver be. En azından yasak aşkın Namın olsun. yürüsün konuşulsun Aha, diyorsun. sette yasak aşkın mı olsun, saçın derisi mi koksun? Onları da çok Saçımın konuştu derisi zamanında. koksun. Yani günün sonunda Devrim. Aman boş ver be ömrüm. Hadi bugünlük bizden bu kadar. kadar. Yarın yine istediğiniz saatte biz buradayız efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.